Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlık biraz dikkatinizi çekmiş olabilir. Hristiyanlığın öncesinde var olan dinlerde İslam'ın etkisinden bahsedeceğiz. Evet, Tanrılar bölümünde biraz üzerinden geçmiştik. Ama Hristiyanlarla İslam dini arasındaki etkiden bahsetmemiz lazım. Bugün pek çok noktada Hz. Adem Efendimiz'den Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldiğimiz döneme kadar ki tüm gelmiş geçmiş peygamberlerin birer İslam peygamberi olduğunu ve Kur'an-ı Azimüşşan'da tek dinin İslam olduğu bilincinin bütün tarihi kuşattığına dair inanç düzeyinin bilgisel formda da yer alması ve bunun artık dilden dile söylenebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla Hristiyanlığın muharref olmamış haline de İslam diyoruz. Yahudiliğin de muharref olmamış haline yine İslam diyoruz ve Hz. İsa Efendimiz, Hz. Musa Efendimiz, Hz. İbrahim, Hz. Davud, Süleyman, Hz. Adem Efendimiz'e kadar aynı Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimiz gibi birer İslam peygamberi olduklarını hiç ama hiç unutmamamız gerekiyor. İşte bu noktadaki hakikati şöyle izah edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri topraklarına gittiğimiz zaman Hristiyanlığın hemen başlangıç süresiyle beraber bu bölgede yaygınlaşmakta olan ya da bugünkü tarihçilerin öyle söylemiş olduğu bir dinden bahsedilir. Pavniller, Amerikan topraklarındaki Pavniller, Hristiyan ögesine yakın izahatları ve inanış biçimlerine sahip olduklarını görüyoruz. Ve hatta bu inanış biçiminin Aziz Pavlus'un anlatmış olduğu diyalektiğin tamamen dışında ve orijinal İslam düşüncesine çok daha yatkın olduklarını görüyoruz. Günümüz tarihine yaklaştığımız zaman 633 kişi kalmış olan bu din tabiri caizse şu anda koruma altında bir kültürel yapı haline dönüşmüş. Aynı zamanda bir bugünkü paganist Hristiyanlığın içerisine de bir mezhep gibi dahil edilmişler. Bu dahil edilme sürecinde Hristiyanlığın Aziz Pavlus'tan hariç olarak hem Asya bölgesine hem Afrika'nın güney ve orta bölgelerine hem de Amerika bölgesine aktığını görüyoruz. Dolayısıyla İslam dinine müntesip olan herkes ki Hristiyanlık bu noktada en az ümmete sahip olanlardan biri olarak son dönemde özellikle bahsedebileceğimiz şekilde gelişmeye çalışmıştır. Havarilerden duyduklarıyla harekete geçen bir takım İslam ümmetinden de bahsetmek lazım. Yani geçtiğimiz derslerde bahsettiğimiz havariler ölene dek, vefat edene dek, dünyadan ayrılana dek geri kalanları İslam'ı beyan etmişlerdir elbette. Dolayısıyla hakiki İslam düşüncesine sahip 1016 adet Müslüman kardeşimiz vardı elbette. Bunlara tabiri caizse Hz. İsa Efendimizin tabiini diyebiliriz. Tıpkı Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde ashab-ı ikramdan sonra gelenlere, onları görenlere tabiin, tabiini görenlere tebe-i tabiin dememiz gibi. Ancak Hristiyanlıkta tebe-i tabiin noktasına geldiğimizde 950'ler civarına düşüyoruz ve bundan sonra bu rakam inanılmaz hızlı bir seviyede özellikle Aziz Pavlus ve Roma etkisiyle gittikçe düşüyor. Ama bu düşüş pek çok yerde Hz. İbrahim Efendimiz'den kalmış olan inanış biçimiyle harmanlanarak çok daha az muharref olmuş haliyle Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dönemine ulaşacak. Ama tam bir İslam değil tabii ki. Onlar da muharref olsalar bile Aziz Pavlus'un ortaya koymuş olduğu doktrinden çok daha uzakta, İslam'a çok daha yakın bir halde olacaklar. Elbette Orta Doğu coğrafyasında da Zerdüştlerden daha önce bahsetmiştik. Ama onların özellikle paganizmi reddettiklerini iyi anlamamız gerekiyor. Zerdüştler iyi amaçla sürdürülmüş bir hayattan ileri gelen yasaların iktidarını kur, Mazda için yaşa ve yoksulların koruyuculuk yaptıkları efendisi adına yaşa diyorlardı. Daha önce bu Mazda kısmından bahsetmiştik, Ahura Mazda'dan. O yüzden bu kısmı geçiyorum ama yasaların iktidarını kırma anlamındaki temel itibariyle paganistlerin ortaya koymuş olduğu değerlerin dışındaydı.
Bu sözü söylemiş olan Ahura Vairo bu manada sonrasında gelecek olan maniciliğin önüne geçememişti. Özellikle Zerdüştlerin Hristiyanlıktan en çok, yani Aziz Pavlus'un inancından en çok inançlarından etkilenmiş olduğu dönemse manicilik dönemidir. Bu elbette Zerdüştlükle beraber anılmasının sebebi ışık dini, Zerdüştlük, Buda'nın ve İsa'nın öğretilerini birleştiğini iddia eden bir başka inanıştır. Dolayısıyla Zerdüştlüğün tabiri caizse diğer akımların kendi kafasına göre bir araya getirmiş olan farklı bir inanış biçiminin oluştuğunu da söylemek gerekiyor. Bunu şunun için söylüyoruz. İslam dininin bugünlerde de görüldüğü üzere ve tarihte de görüldüğü gibi farklı dinleri bir araya getirip en iyisi de böyle karman çorman olurmuş diyenlerin tarihte yeni görmüyoruz, pek çok dönemde oldular. Milattan önce 6. yüzyılda Laozi Çin dini olarak kadere imanın varlığını izah ederken bu noktada Hristiyanlığı tam manasıyla etkilememişti. İşin enteresan tarafı din tarihçileri açısından kadere iman bugünün kitaplarında dahi ilkel toplumların inanış biçimi olarak ifade edilmektedir. Bu Çin dini özellikle sonrasında ta günümüze kadar ulaşmış Tao ile ilişkilidir. Tao her şeye güç verendir. Her şey dünyanın etrafında akarken Tao değişmeden kalır sözü Hristiyanların paganizm anlayışıyla hiç de örtüşememiştir. Bu yüzden Hristiyanlığın özellikle Çin topraklarında Güney Asya'ya kadar uzanan süreçte çok etkili bir yayılım göstermediğini görüyoruz. Putperestlik inancına çok daha yakın olarak felsefi akımların etkisinde kalmış olan, Germen baskısının etkisinde kalmış olan Afrika topraklarında bunların daha gelişmiş olarak yaşanabilir olmasını Siyer Nevi'de izahatımız işte tarihin bu tarihçileri tarafından söylenmiş beyanatlarıyla örtüşür mahiyette karşımıza çıkıyor. Jainacılıktan bahsedilir. En çileli Hint dini olarak karşımızdadır. Evreni temsil eden şemada çok ilginç bir figürle karşılaşırız. Hristiyanlıktan çok öncesinde var olan bu önemli simge bir gamalı haçtır. Gamalı haçı hatırlarsınız, Nazilerin yapmış olduğu sistematikte kullanmış oldukları bir figür, bir simgeydi. Bu simge bu Jainacılıkta ise şu anlama geliyordu. Ruhun 4 hali vardır. Bunlardan biri cennet, bir diğeri insan, bir diğeri hayvan ve bir diğeri cehennemdir. Hayvanın nefsin hayvani oluşuyla olan ilişkisini unutmamak, insanın da cennete her zaman talip olduğu gibi yaratıcının insanı cennete koymak için hazır olduğuna dair beyanat bunun içerisinde yer edinmekte. Paganizm inanışının bu noktada dünyanın bu en uç inanışından dahi etkilenmiş olduğuna dair özellikle unutulmaması gerekiyor. Paganizmin en önemli özelliği Hristiyanlığa kadar geleceği süreçte farklı dinlerden alıntılar yapıp kendi insani tanrısallığını ilan etme süreci. Bu süreci ise ilk defa bir peygamberle, yani ne yazık ki Hz. İsa Efendimizin İslam öğretisiyle birbirlerine karıştırıyor olacaklar. İşte bu noktada Hristiyanlığın üzerindeki İslam'ın etkisini özellikle paganistik Hristiyanlık üzerindeki İslam etkisi olarak beyan etmeye gayret ettik. İşin hakikati sadece burada başlamayacak, bir diğer hükümet, bir diğer hakikatle karşılaşıyor olacağız ve bu Amerika'da yaşanan serüvene biraz daha dalmamız gerekecek. Yarın Allah nasip ederse Amerika'daki bu süreçten biraz daha bahsedeceğiz ki Amerika'daki dini inanışın daha çok neye izah edildiğini anlamaya çalışıyor olacağız. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.